İki şeyi unut, iki şeyi unutma. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut, sakın bir daha bahsetme. Çünkü her anlatışta bir miktar daha sevabı gidiyor. O yazılmış bir sevap, unut. Sana yapılan kötülükleri de unut. Neden? Çünkü sabrettin. Allahü Teala sana bir ecir verdi. Her söylediğinde kaybediyorsun. İki şeyi de unutma. Allahü Teala'yı unutma, bir de ölümü unutma. İyiliği Allah için yapmak lazım. İyilik ticaret değildir. Yani tüccarlık değildir. Ben bunu yaptım, sen ne yaptın veya ne yapacaksın denmez. Sen yap, unut, hiç ummadığın yerde karşına çıkar. İman varsa her şey var demektir. İman yoksa hiçbir şey yoktur. İman hayattır, candır. Beden topraktan var oldu. Tekrar toprak olacaktır. Bedene can veren imandır. Büyükler imansız bedeni seyyar kabre benzetmişlerdir. Ehl-i sünnet itikadını yaymak kimlere nasip olmuşsa çok şükretsinler. Hallerini bozmasınlar. Allahü Teala elimizden alır, başka diyarlara, başka kullarına verir diye çok korksunlar. Bu bir rahmet bulutudur. Gezer. Kim ve nere layıksa oraya rahmetini bırakır. İtaatsiz hizmet olursa fitne olur. Hizmetin itaate uygun olmasının bereketi vardır. Edepli insanın ömrü artar. Müslümanın hedefi sonsuza olmalıdır. Müslüman almak için değil, vermek için uğraşır. Çünkü Müslüman için dünya alma değil, verme yeridir. Almak ahirettedir. Müminin neşesi yüzündedir. Asık suratlı olmak ona yakışmaz. Namaz Müslümanın sermayesidir. Bunun hesabı verildi mi, gerisi kolay olur. Sadaka verin, çok iyilik yapın. Sadaka ömrü uzatır. Kazayı, belayı, hastalığı savar. Allahü Teala tövbe istiğfar edeni muhakkak affeder. Kim istiğfar ederse muhakkak kabul olur. Nasr suresinde mealen, Rabbine istiğfar et, o muhakkak tövbeleri çok kabul edendir buyuruyor. Hud suresinde de mealen, istiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim buyuruyor. Tövbe edelim. Allahü Teala tövbe edenin tövbesini kabul eder. Peygamber Efendimiz'e birisi gelip dedi ki, ben bir günah işledim, tövbe ettim. Allahü Teala tövbemi kabul etti mi? Efendimiz aleyhisselam, etti buyurdu. Adamcağız, peki tekrar günah işledim, tekrar tövbe ettim, yine kabul etti mi dedi. Efendimiz aleyhisselam tekrar etti buyurdu. O zat tekrar sorunca, Peygamber Efendimiz boşuna nefesini tüketme, kıyamete kadar da bu sürse, sen tövbe ettikçe Allahü Teala seni affeder buyurdu. İnsanlar 3 kısımdır. 1. Gıda gibi olanlar. Her zaman gerekir. 2. İlaç gibi olanlar. Bazen gerekir. 3. Hastalık gibi olanlar. Bunlar gerekmezse de gelip musallat olur. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek gerekir. Peygamber Efendimizin son sözlerinden biri, namaza dikkat edin idi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. Alim, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından nakleder, hem kendi aziz olur hem uyanlar. Cahil, kafadan söyler, hem kendi rezil olur hem uyanlar. Yeis haramdır. Büyük günahtır. Allahü Teala'ya tevekkül et, işini ona ısmarla, ona teslim et. İhtiyarda, birini seçmekte afet, tefvizde rahatlık vardır. İhtiyarı yani tercihi Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilmezsin. İbrahim Aleyhisselam'a dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi. Ateşe atılırken bile kimseden yardım istemedi.
Cebrail aleyhisselam bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır, ondansa evet dedi. Ondan iste deyince de, o halimi biliyor. Yanmak hakkımda hayırlıysa yakar, kurtulmak hayırlıysa kurtarır, istememe ne gerek var dedi. Tevekkül, tefviz, sabır ve rıza, Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başı çok acıysa da sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala sabredenleri sever. Allah'tan razı olandan Allah da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden yani Allah'tan gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Taat ve marifet kulu sultan yapar. İsyansa sultanı köle yapar. Nefsinin zelil olduğunu bilen, Rabbinin aziz olduğunu anlar. Allah gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Allah gibi tabibi olan başkasına nasıl güvenir? Allah gibi dostu olan başkasından nasıl korkar? Allah gibi sahibi olan başkasıyla nasıl meşgul olur? Allah gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan kimse iddiasında yalancıdır buyurur. Cömertlikte akarsu gibi ol, şefkatte güneş gibi ol, kusur örtmekte gece gibi ol, öfkede ölü gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, müsamahada deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Kötü kimseyi kötülüğüyle anma. Bir iyiliğini bul, onu söyle. Eğer kötülüğü din hakkındaysa, bid'at ise onu insanlara söyle ve ona uymaktan onları koru. Bid'at ehlinden uzak dur. Küfür ehliyle zaruretsiz konuşma. Onlarla dost olma. Anneni, babanı, hocanı hayır duadan unutma. Komşudan gördüğün ayıpları emanet bil, sakla. Kimsenin sırrını kimseye söyleme. Seninle istişare edene doğruyu söyle. Cimrilikten sakın. Tamahkar olan mürüvvetsiz olur. Her işte mürüvveti gözet. İhtiyacın olsa da kimseden bir şey isteme. Dünya ehline rağbet etme. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır. Hak yolda olan kimse seçilmişlerdendir. Doğruyla yanlışı karıştıransa cefa çeker. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayıncaysa arkadaşlığın hayrı olmaz. İbadete vasıta olan şeylere hürmet lazımdır. Dünya, dünyanın değil, ahiretin tarlasıdır. Bu öyle bir tarla ki, ekiyorsun, 1'e 10, 1'e 700 veriyor. Bu en azı, yukarısının sınırı yok. Ancak bu tarlaya dünyalık ekersen, koca bir hiç alırsın. Aklı olan hiçle uğraşır mı? Bunun için bu tarlaya herkesin bir şeyler ekmesi lazım. Bu tarlada insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları, yani Müslüman olmaları için şunu yapmak herkese farzdır. Bedenle çalışacaksın. Bu mümkün değilse bedenle çalışanlara destek olup yardım yapacaksın. Bu da mümkün değilse onlara dua edeceksin. İnsan ruh ve bedenden yaratılmıştır. Nasıl ki insan bedenin hastalanmaması için ona iyi bakıyorsa, ruhuna da iyi bakması, beslemesi gerekir. Ruhun gıdası dini ilimdir. Bu ilmin menbaı da ehli sünnet alimleri, yani onların kıymetli kitaplarıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir hükmün doğru veya yanlış olduğu ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır.
Çünkü ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan her mana, her buluş kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır, sapıklığının doğru olduğunu iddia eder. Yarım aklı, kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, felakete gider. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri manalar doğrudur, bunlara uymayan yanlıştır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumayan ve dağıtmayanların imanlarında bir noksanlık vardır. Kul hakkından sakının. Her şeyin çaresi var ama kul hakkı helalleşmediğiniz müddetçe imkanı yok. Ahirete bırakmayın. Kim haklı kim haksız orada belli olur. Bakarsınız ben haklıyım dersiniz, haksız çıkabilirsiniz. %100 haklı olsanız da tamam arkadaş ben hakkımı helal ettim deyip münakaşayı terk edene cennette köşk vaat ediliyor. Bunu Peygamber Efendimiz vaat ediyor. Bu yüzden münakaşa etmeyin. Haklı olsanız da münakaşadan vazgeçin. Tamam arkadaş sen haklısın deyin. Elektrik ampulde parlayarak belli olur. Aslında ampulde elektrik yoktur. Ancak orada varlığı ortaya çıkar. İnsanda da Allahü Teala yürek denilen et parçasında aynen o ampuldeki elektrik gibi kalp denilen görünmeyen kuvveti yaratmıştır. İnsanın içinden dışından gelen her şey ama her şey bu kalpte toplanır. Kur'an-ı Kerim okur, tesbih çeker, kötü düşünceler, akıldan, nefsten, duygu organlarından gelen her şey burada toplanır. Kalp bu kadar karışık tesirler içinde ne yapacağına karar verecektir. Çünkü dima kalpten ne emir gelirse onu yaptırır. İyi olsun kötü olsun, hayırlı olsun şer olsun. Dima peki efendim der ve kalbin söylediğini yaptırır. Ne emrederseniz onu yaparım der. İşte kalbin bu karışık duygular, fikirler içinde doğru karar verebilmesi için kuvvetli, sağlam olması lazımdır. Allahü Teala insanın içine nefsi koymuş. 24 saat her nefes, her an, bütün ömür bu kafir hep Allahü Teala'ya düşmanlık yapacaktır. Bunu böylece bilmek lazımdır. Bütün bu kötülüklerin aslı içimizde. Bunu böylece bileceğiz, kabul edeceğiz. Peki Allahü Teala niye nefsi yarattı? Niye bu kadar kötü şeyi içimize soktu? Nefsin bu kadar kötülüğü yanında faydaları da vardır. Çünkü nefs olmazsa kimse iş yapamaz, çalışmaz, üremez, evden çıkmaz, hiçbir şeye karışmaz. Bütün bunların olması için nefs lazımdır. Mesela elektrik ne kadar faydalı? İnsanları imha eden silahları ateşleyen, geceleri fuhşu yaptıran, kötü yayınları yaptıran da bu. Su da çok faydalı. Susuz hayat olmaz. Seller, boğulmalar, evleri yıkan, harap eden de hep su. İşte Allahü Teala içimize böyle bir nefsi koydu. Ama bunun yanında insana her zaman doğruyu gösterecek, iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu tartacak bir mi'yar, ölçü aleti verdi. Bu da akıldır. Aklın vazifesi, içeriden dışarıdan gelen karmakarışık şeylerin eğrisini doğrusunu kalbe bildirmek. Aklın da doğruyu bulabilmesi için, bu karışık şeylere dalmaması için sağlam, sıhhatli olması lazımdır. Akıl nasıl sıhhatli olur? Aklın sağlam olması için kefen giymesi lazımdır. Peygamber Efendimiz, yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna, yani Ebu Bekir'e baksın buyurdu. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, kendini her an kefen içinde görürdü. Eshab-ı kiramın en akıllısıydı. Çünkü kendini bir an kefenin dışında görmedi. İşte aklın doğru karar verebilmesi için ölümü ve ölümden sonrasını hiç unutmaması lazımdır. Eğer ölümü unutursa o zaman dünyaya göre hareket eder. Halbuki ahiret sonsuzdur. İşte bu bozuk akla, ahireti, ölümü unutmuş, dünyaya dalmış akla, aklı meaş denir. Bu yanılır. Ölümü unutmayan, ahirete göre karar veren akla, aklı muat denir. Aklı selim budur. Bunun için de doğru yazılmış ilmihal kitapları okumalıdır. Akıl, kalbe doğrusu budur, böyle yap der. Evet, hepimiz bunları, ilimleri biliyoruz.
her şeyi öğrendik. Ama netice bildiğimiz gibi olamıyoruz. Bildiğimizi yapamıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Çare? Her şeyin çaresi vardır. İki şeyin çaresi yoktur. İhtiyarlık ve ölüm. İmam Rabbani Hazretleri bunun çaresini çok kolay, herkesin anlayacağı şekilde 2-3 kelimeyle özetliyor. Kendine böyle bir arkadaş bul. Yani kurtulmuşlarla beraber ol. Bu arkadaş zengin, mevki sahibi değil, çöpçü de olur. Bu takva işi. Sen onu bul. Bırakma, yapış. İnsanın nefsi, Allah'la kul arasında en büyük engeldir. İnsanın nefsi, Allahü Teala'nın rızasıyla kendisi arasında en büyük duvardır. Bu duvarı delmek lazım. Bu duvar nedir? Bu duvar şöhrettir. Bu duvar amir olmaktır. Emir vermek arzusudur. Bu duvar kibirdir. Allah korusun, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi'de bütün günahların cezasını affederim. Azamet ve kibriya bana mahsustur. Kim bunda bana ortak olmak isterse hiç acımam, cehenneme atarım buyuruyor. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliye ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değildir. Bunun ilacı İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir Allah dostunu sevmek, onunla beraber olmaktır. Onları seven, kitaplarını okuyup yollarında olan, onunla beraber olmuş demektir. Dün öldü. Bugün can çekişiyor. Yarın var mı? Genç olan ölmez mi? Ölenler hep ihtiyar mı? Kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olan, hayırla dolu olandır. Şükredilen nimet bakileşir. Bir kimse günahını ben yapmadım diye gizlerse, yalan söylemiş olmaz. Tövbe yerine geçer. Sevgi hep yüksekten aşağı gelir. Bir büyük zata birisi, Allahü Teala beni seviyor mu diye sormuş. O da sen Allahü Teala'yı seviyor musun demiş. Evet, seviyorum deyince Allahü Teala seni seviyor buyurmuş. Çünkü sevgi yüksekten aşağı gelir. Eğer o seni sevmeseydi sen onu sevemezdin. Kocası sevmezse hanım nasıl sevsin? Hocası sevmezse talebe nasıl sevsin? Onun için herkesi sevin. Siz severseniz onlar da sizi sever. Niye beni sevmiyorlar diye şikayet etmeyin. Siz severseniz onlar da sevmese bile severler. Şiddetli sel önüne çıkanı alır götürür. Ancak bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremez. O saman çöpü çınarın kovuğunda döner durur, sel ona bir şey yapamaz. Ahir zamanda da küfür şiddetli sel gibi akar. Önüne çıkanı alır götürür. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir ehli sünnet büyüğünün böyle yüce bir çınarın kovuğuna girenleri götüremez, onlara bir şey yapamaz. Bu büyüklerin kovuğuna girenler, yani onları sevip yollarında olanlar seçilmiş, mübarek insanlardır. Bu kimseler neseplerinde muhakkak ya Peygamber Efendimiz'e ya da Eshab-ı Kiram'a dayanırlar. Allahü Teala bir kuluna 3 şekilde hidayet verir, Müslüman yapar. 1. Ezelde sevmiş, nasip etmiştir. 2. Bir kul Allahü Teala'ya kavuşmak için araştırır, Allahü Teala ona bütün yolları açar, İslam'la nasiplenir. 3. Bir insana, hatta samimi olarak Allah için bir hayvana iyilik yapar, şefkat gösterirse, Allahü Teala benim yarattığıma şefkat gösterene ben de şefkat gösteririm der, imanı nasip eder. Allahü Teala cömertleri sever. Kafir cömerde son nefeste iman nasip olabilir. Gök her yerde mavi. Müslüman da her yerde Müslümandır. İhlaslı da her yerde ihlaslı olur. İdareci yükünü dağıtmalı. Emri altındakilere durumlarına göre uygun görevler vermeli. Tek kişide bütün yük toplanmaz. Tek kişide bütün iş, yük toplanırsa
altından kalkılamaz, işler tıkanır. Her işi ben yapacağım diyen idareci kötü bir yöneticidir. Yöneticinin işi olmaz. İşi olmaz demek, iş yapmaz, işleri takip etmez demek değildir. O teferruatla, ayrıntıyla uğraşmaz. Her şeye karışıp bunaltmaz. İşe yön verir, bu yönde gidilmesini temin eder. Kendisine dinini, imanını öğreten, ehl-i sünnet itikadı üzere yetiştiren anne babasını üzen, rıza ve dualarını almayan, ölene kadar başını secdeden kaldırmasa bile, cehennemden kurtulması çok zordur. İslam alimlerini tanıyan ve yollarında olana her şey verilmiştir. Ne kadar şükretse azdır. Allahü Teala onu hayvan değil insan, kafir değil Müslüman olarak yaratmıştır ve ehl-i sünnetin içinde de büyüklerin yolunu tanımak nasip etmiş, verilmedik bir şey bırakmamıştır. Çok şey bilmek insanı kurtarmaz. Şeytan da alimdi. İlim vardı ama ihlas yoktu. Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse, onu sevdiği bir kuluna tanıtır. O büyükleri tanımak bu ömrün en kıymetli sermayesidir. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse, salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğine alamet ikidir. Birincisi, ona tam iman etmiş olmak, ikincisi, onun kullarına hizmet etmek. Büyüklerin bütün kararları tam isabetlidir. Çünkü onlar dünyaya değil, ahirete bakarak karar verirler. Yani bu karar yüzünden ahirette o şahsın başına ne gelecek, ona bakarlar. Nimet gelecekse evet derler, sıkıntı gelecekse hayır derler. En çok korktuğumuz, ürktüğümüz insan, bunu ancak ben yapabilirim diyendir. Kendi görüşünü beğenendir. Bu insanı şirke kadar götürebilir. 3 halde bulunmamalıdır. 1 müşrik, 2 kafir, 3 rai. Rai, kendi reyine, kendi aklına göre hareket edendir. Bu 3 kimsenin duası kabul olmaz. Hazreti Ali buyuruyor ki, ister alim, ister zalim, ister fasık olsun, başınızda birisi bulunsun. Yalnız olmak, şeytanla beraber olmaktır. 2 kişi olsa, biri emir tayin edilir. Müslüman dinine uydukça başarılı olur. Bu başarı onun değil, sistemin başarısıdır. Sıkıntısının sebebi ise sisteme yani dinimize uymamaktan, nefsine uymaktan kaynaklanmaktadır. Biz dinimize ne kadar uyabilirsek o kadar rahat eder ve başarılı oluruz. Allahü Teala Allah'a, peygambere ve sizden olan amire itaat edin buyuruyor. Kim kendi aklına göre hareket ederse helak olur. Dinin emirlerine uymak birinci şarttır. Büyük engel insanın kendisidir. Nefsine uymak en büyük engeldir. Nefs hiçbir kafire benzemez. Çünkü o doğrudan Allahü Teala'ya düşmandır. Kelime-i tevhid içimizdeki düşmana karşı tek ilaçtır. Bir içimizde, bir de dışımızda düşmanlar vardır. Dış düşmanlar belli. Biz içimizdeki düşmanı halledelim. Tövbe edelim. Kaza bela ancak duayla gider. İstiğfar edin, mutlaka onu affedici bulursunuz. Allahü Teala her ibadetin karşılığını, ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 gibi. Ancak 2 şeyin karşılığında hesapsız sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim buyuruyor. İhlaslı olun, inancınızı kaybetmeyin. Kim Allah içinse Allahü Teala da onun içindir. Nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namazdır. İnsan namazını doğru ve güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi 2. derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımak istemez. Büyüklerden feyz gelmesinin alameti,
kalpten dünya sevgisinin çıkmasıdır. Ne kadar dünyadan uzaklaşırsak, feyz o kadar çok geliyor demektir. Ben oldum diyen olmamıştır. Allahü Teala bu dini 3 şeye karşılık gönderdi. Şeytan, nefs, kötü arkadaş. 3 kişinin borcunu Allahü Teala öder. 1. Cihat için borç para alan. 2. Ölen bir Müslümanın kefen ve defin işlemi için borç para alan. 3. Nefsini günahtan korumak niyetiyle evlenmek için borç para alan. Din kardeşleriniz arasında cüzdanlarınız aşağıda, ayaklarınızın altında olsun. Yukarı çıkarırsanız aranızdaki muhabbet ve bağlılık gider. Ehli sünnet alimleri istirahatlerini, zevklerini terk ettiler. Kitaplar yazdılar, nasihat ettiler. İnsanlar akın akın onlara gelip veya kitaplarını okuyup hidayete kavuştular. İşte gerçek ruh çağırma buna derler. Ruhunun katili olan, ahirette felakete uğrayacak, azap içinde olacak. Ruhunu öldürmemek için beslemek lazım. Sabah akşam yemek yediği gibi ruhunu da beslemeli. Ruhun 1. gıdası imandır. 2. namazdır. 3. oruçtur. Sohbettir. İlmihaldir. Yani onun manevi gıdaya ihtiyacı vardır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye gelmedi. Dağa çıkar kurtulurum dedi. Neticede boğuldu. Allahü Teala ehlini, zürriyetini koruyacağım vaadinde bulunmuştu. Bunun üzerine babalık merhametiyle Allahü Teala'ya bunun hikmetini sordu. Allahü Teala buyurdu: senin ehlin zürriyetinden gelen değil, peşinden gelendir. Bütün iş birlik beraberlikte. Birlik beraberlik içinde olursanız kimse size zarar veremez. Kendinizi sevmeyiniz. Kendini seven sevilmez. Kendini sevmeyeni herkes sever. Allah ist, gam nist. Yani Allah var, gam yok. Allah bes, baki heves. Yani Allah var, gerisi boş. Allah bize yetişir. Başka şeye ihtiyaç yok. Gece gökyüzüne bakınca parlayan yıldızları görürsünüz. Gökteki melekler de dünyaya nazar ediyorlar ve dünyayı karanlık, zulmet içinde görüyorlar. Yalnız ehli sünnet itikadına uygun olan müminleri karanlık gecedeki yıldızlar gibi görüyorlar. Müslüman, Müslümanı çok sevmeli, hiç üzmemeli. Din kardeşini kendisine tercih etmeli. Bunu yapmadan bir yere varılmaz. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a, dostlarımı sevmedikçe, düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, benim için bir şey yapmış olmazsın buyurdu. Bir hadis-i şerifte, bir kişi borçlu olsa ve vermek azminde olsa, Allahü Teala'nın yardımı onunla beraberdir buyuruluyor. Borcunu ödeyebilmesi için melekler o kimse için dua ederler. Melekler günahsız oldukları için duaları kabul olur. Büyüklerin yükünü alanın yükü alınır. Büyüklerin yükü onları üzmemekle, yük olmamakla, verilen görevi tam yapmakla ve israf etmemekle alınır. Firavun'un çok kötülüğü vardı. Ama Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de onu kötülerken israf edici, kötü sıfatıyla bildiriyor. İsraf etmemeli. İsraf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur.